Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iş süreçleri içindeki hiyerarşik sıralamayı, yani süreç akışını, hedef ve gerçekleşen değerlerin karşılaştırması üzerinden gelişmiş interaktif Funi grafiği ile nasıl görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu video için hazırladığım örnek çalışmada birbirini kapsayan sıralı işleri daha ayrıntılı ve doğru bir işleyiş üzerinden aktarabilmek için inşaat yapılırken iş sıralaması nasıl olmalı şeklinde Google'a soru sorduğumda aldığım cevap sırasıyla zemin etüdü çalışmalarının tamamlanması, inşaat şantiyesinin kurulması, yapı zeminini iyileştirme, kazı çalışmalarına başlama, kalıp ve demir bağlantılarını kurma, temel izolasyonu ve temelin atılması, kat betonlarının atılması şeklindedir. Buradaki hedef ve gerçekleşen verilerin birimlerini ise hafta, gün, saat ve benzeri şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki kesikli çizgiler hedefleri, yatay bar ise gerçekleşen değerleri göstermektedir. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Bu çalışmada dağılım grafiğini kullanacağız, ancak bunu da grafiği hazırlamamıza yardımcı olacak alt verilere ait hesaplamaları x, y eksenleri üzerinde konumlandırarak yapacağız. Yani şöyle göstermem gerekirse şuraya geliyorum. Şurayı x, şunu da y olarak düşünün. Bu sol tarafı ve sağ tarafı şimdi şu hedef değerlerimizi konumlandıracağız. Bunun için bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Şuraya geliyorum. Y hedef diyorum. Şuraya geliyorum. X sol hedef diyorum. Şuraya geliyorum. Ctrl R, bunu sağ yapıyorum. Şimdi burada Y hedefte rank eşit formülünü kullanacağız. Shift eşittir diyorum. Rank eşit. Şuradaki değerim noktalı virgül. Şunları seçiyorum. Windows F4 ile sabitledim. Noktalı virgül 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Burada ne yapmış oldum? Burada büyükten küçüğe aslında sıralamış oldum. X hedef sola geliyorum. Shift eşittir. Şuradaki değerimi bölüyorum 2'ye. Yarısını alacağım. Ama bunun eksi tarafını alacağım. Yani eksi diyeceğim. Şöyle. Eksi almamın sebebini az sonra grafikte göreceğiz. Buraya geliyorum. Shift eşittir. Yine eksi diyorum. Bu sefer bunu seçiyorum ve bunun da artısını almış oluyorum. Şimdi grafiğimizi yapalım. Bunun için herhangi bir boş yere tıklıyorum. Ekle. Şuradan dağılım grafiğimi seçiyorum. Veri seç diyorum. Tekrar ekle diyorum. Buradan seri adını şunu seçiyorum. X değeri olarak şu değerler. Y değeri olaraksa şunları alıyorum. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi biz burada ne yaptık? Şöyle biraz daha büyütelim. Örnek çalışmamdaki grafikte göstereyim bunu. Burada bulduğumuz değerler şu köşeler. Dediğim gibi x tarafı, eksi tarafı. Şimdi artı tarafını yapalım. Bunun için tekrar veri seç diyorum. Ekle. Şunu seçiyorum. Başlık olarak x değerimiz şurası. Y değerimiz ise yine burası. Tamam diyorum. Tamam. Şu an biraz daha netleşti. Şimdi grafiğimdeki noktaları tekrar seçiyorum. Şuraya geliyorum. Buradan hata çubuklarını seçeceğim. Ancak diğer seçenekler diyorum. Şöyle biraz sağa kaydıralım. Burada şunu seçiyorum. Dik olarak şekilde. Eksi diyorum. Sabit değer 1 olacak. Ve ucu açık olacak. Aynı işlemi şunda da yapacağım. Tekrar hata çubukları. Diğer seçenekler diyorum. Tekrar şu dik olanı seçiyorum. Artı diyorum. Sabit değer 1 ve ucu açık olacak. Bu şekilde.
Sanırım burada bir hata yaptık. Şöyle şunları seçiyorum. Hata çubuklarını biçimlendir diyorum. Şöyle eksi diyorum bunlara. Bu şekilde olmalı. Daha sonra bunları, şu noktaların görünmesini istemiyorum. Bunları seçiyorum. Veri selleri biçimlendir. Buradan işaretçinin olmamasını istiyorum. Dolgusu olmasın. Çizgisi olmasın. Aynı şekilde şunların da olmamasını istiyorum. Ve çizgi yok. Bunu tekrar kapatıyorum. Şu anda şu düzenlemeleri yapacağız. Şu yataylarda. Şunu seçiyorum. Yine hata çubuklarını. Burada eksi tarafının olmasını istiyorum. Şöyle. Yine ucu açık olsun. Daha sonra şunu seçiyorum. Bunun yatayını. Bunda da artı tarafı olsun. Yine ucu açık olsun. Biraz daha şekillendi. Şimdi benim şu açıkları kapatmak için, yani eksiklikleri kapatmak için şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. Şuraya geliyorum. Eksik hedef diyorum, önce başlık atıyorum. Daha sonra şurada sondan shift eşittir diyorum. Şuradaki değeri altındakinden çıkarıyorum. Formülü yukarı doğru çektiriyorum. Şöyle. En üstte 0 yazıyorum ama. Daha sonra biraz daha şöyle sağ çektireyim. Grafiğimde biraz değişiklikler yapacağım. O da şöyle olacak. Şuradaki yatay hata çubuğumu seçiyorum. Sağ klik hata çubuklarını biçimlendir. Burada hiçbir şey dokunmadan özel diyorum. Şunu alıyorum. Şuradaki negatif hata değeri kısmını seçiyorum. Buradaki değerlerimi seçiyorum. Tamam dediğimde şurası kapandı. Aynı işlemi şuraya yapıyorum. Bunu seçiyorum, yatayları. Özel diyorum. Bu sefer de şu pozitif hata değerimi seçiyorum. Şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Bunlar da kapanmış olmalı. Evet. Şimdi hedefimizi gösteren şu alanı kesik çizgilerle belirleyelim. O yüzden şuraya geliyorum tekrardan. Düz çizgi. Bunları siyah yapalım. 1 diyelim. Ve kesik çizgileri seçelim. Şunlar olsun. Aynı şekilde şu yatayı seçiyorum bu sefer. Düz çizgi 1 olsun. Siyah olsun. Ve kesik çizgiler olsun şu. Sağ tarafa da yapıyorum aynısını. Ve yataya da yapıyorum. Şimdi şuraya bir ekleme yapıyorum. Şimdi gerçekleşen değerlerle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Buraya y gerçekleşen diyorum. Ve shift eşittir. Şuradaki değerimden eksi 0,5 diyorum. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Daha sonra şöyle biraz sağ tarafa kayalım. Şunu yine sağ tarafa alalım şöyle. Şurayı kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Şunu X yapıyorum. Ve Shift eşittir. Şuradaki gerçekleşen değerimin yarısını alacağım. Bölü 2. Hedefin nasıl yarısını aldıysak gerçekleşen de yarısını alacağız. Şimdi grafiğimize ekleme yapacağız. Buradan veri seç diyorum. Ekle. Başlık olarak şunu yazıyorum. X değeri olarak şunlar. Y değeri olarak ise şurası. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi değerimiz burada. Öncelikle bunu bulacağız. Bunu bulmak için de şöyle yapacağız. Şunları seçelim. Şuradan seri X gerçekleşeni seçiyorum. Değerlerim burada. Veriler burada seçiliyken şöyle biraz daha sağ tarafa geliyorum. Buradan hata çubuklarını ekletiyorum. Hata çubuklarında şurada dikey olanları siliyorum. Yatay olanları seçiyorum. Buradan şöyle biraz daha sağa gideyim. Buradan bunu eksi yönde
seçiyorum. Ucu açık diyorum. Özel diyorum. Şunu pozitif değerine dokunmuyorum. Negatif değerini şunları seçiyorum. Gerçekleşen değerleri. Tamam dediğimde böyle kaydırıyoruz bunu. Grafiğime şu görüntüyü vermek için, şuradaki görüntüyü vermek için tekrar şunu seçiyorum. Hata çubuklarını biçimlendir. Şuradan dolguya geliyorum. Buradan düz çizgi diyorum. Rengini bu sefer mavi olsun. Ve buradan kalın yapacağım bunu. Hatta 25'e kadar çekeceğim. 30 olsun. Şurada transparanlığını da 80'e kadar çekeceğim. Ya da 70 yapalım. Evet, bu şekilde. Buradayken görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimi seçeyim. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Hatta şu eksenleri ve kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şu şekilde. Şimdi son olarak grafiğimize şuradaki gibi şu etiketlerimizi ekleyelim. Bunun için grafiğimi biraz sağa alıyorum. Şuraya geliyorum. Etiket sol. Ctrl R. Etiket sağ. Shift eşittir çift tırnak hedef diyorum. Bir boşluk çift tırnak V diyorum. Şuraya sol tarafa doğru geliyorum. Buradan B2'yi seçiyorum. Tekrar V çift tırnak boşluk çift tırnak V diyorum. C2'yi seçiyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Ancak ben bunun grafikte metin olarak görünmesini istiyorum. Şu 265 değerinin. Bu yüzden C2'nin başına geliyorum. Burada metne çevir diyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak. Diyez diyorum. Nokta. Diyez diyez 0. Çift tırnak parantezi kapatıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Etiket sağ için shift eşittir çift tırnak tamamlanan boşluk çift tırnak V diyorum. Yine buradan geliyorum. B2'yi seçiyorum. Pardon D2 diyecektim. Şimdilik enter diyelim. Yine benim buradaki 292'yi metne çevirmem lazım. Grafikte hata almamam için. Yine D2'nin başına geliyorum. Metne çevir diyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak. Tekrar diyez. Nokta. Diyez diyez 0. Çift tırnak parantezi kapatıyorum enter. Şimdi ben grafiğimde şuradaki gerçekleşen hedef yüzdesini de göstermek istiyorum. Şurada tamamlanan kısımda. Bunun için de bunun arkasına tekrar V diyorum. Şuradaki değeri ekliyorum. Ama bakın istediğim gibi olmadı. Bunu düzelteceğiz şimdi. E2'nin başına geliyorum. Metne çevir diyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak. 0 yüzde diyorum. Çift tırnak parantezi kapatıyorum enter. Burada 292 ile 110 değeri birbirine karıştı. Ben 110 değerinin aşağı inmesini istiyorum. Bunun için ne yapıyorduk? Metne çevirinin önüne geleceğim. Damga formülünü kullanıyorum. Parantez içinde 10 diyorum. V diyorum. Grafikte biz bu detayı göreceğiz şimdi aşağı indiğini. Yalnız ben buradaki değerin parantez için alınmasını istiyorum. Bu yüzden şuraya geliyorum tekrar. Çift tırnak boşluk parantez diyorum. Çift tırnak V. Arkasına geliyorum şu parantezden sonra. V diyorum tekrar. Çift tırnak boşluk hedef
küçük harflerle. Parantezi kapatıyorum. Çift tırnak. Enter. Bunları şimdilik aşağı çektiriyorum. Şimdi benim bu etiketleri grafikte konumlandırmam gerekiyor. Bu yüzden şunun önüne 2 tane sütun açıyorum. Şuraya sol konum diyelim. Etiket diyelim yine. Buna da sağ konum etiket diyelim. Şimdi buraya bir formül uygulayacağız. Onu da maksimum formülüyle uygulayacağız. Shift eşittir maksimum diyorum. Şuradaki iki değer arasındaki en yüksek değeri seçmesini istiyorum. Ancak bunu da çarpı 1,5 diyorum. Biraz daha aralığı genişletiyorum. Sol tarafa geliyorum. Shift eşittir eksi diyorum. Buradaki en büyük değeri alıyorum. Ama eksi tarafta. Şöyle grafiğimi biraz sola çektireyim. Çünkü kullanacağız o değerleri. Şöyle. Artık grafiğimize etiketlerimizi ekleyebiliriz. Bunun için grafiğimi seçiyorum. Veri seç. Ekle. Şuradan önce etiket soldan başlayalım. Adını verdim. X değeri olarak şunları vereceğim. Y değeri olarak ise şurayı. Şunları. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi bunu bulmak için ne yapıyorduk? Şunları seçiyorduk herhangi birini. Değerler burada. Tabii şu an istediğim gibi olmadı. Bunların bir veri etiketlerini bekleyelim. İstediğim gibi olmadı çünkü şurası shift eşittir bir üst olacak ve bunu aşağı doğru çektireceğim. Şöyle sıralayacaklar. Veri etiketlerimi seçiyorum. Biçimlendir diyorum. Şöyle sola diyelim. Ortalığa. Solda olsun. Şunu seçiyorum. Buradan da şunları alıyorum. Tamam. Şunları kaldıralım. Bunu kapatalım. Seçiliyken biraz kalın yapalım, büyütelim. Ve siyah olsun. Ya da koyu mavi olsun. Şöyle. Şimdi diğerlerini ayarlayalım. Tekrar veri seç. Ekle. Bu sefer şunu alacağım. Sağ tarafı. X değeri burası. Y değeri yine şu. Tamam diyorum. Tekrar bunları bulmam gerekiyor. Şuradan seçiyorum. Veri etiketlerini ekletelim. Veri etiketlerini seçelim. Yine bunu bu sefer sağa alalım. Şuradan da şu değerleri alacağız. Tamam diyorum. Şunları kaldıralım tabii ki. Bunu da kalın yapalım. Büyütelim şunun gibi. 10 olsun. Ve bu da açık mavi olsun. Şöyle. Şimdi her şeyi tamamladık. Eksik bir şey kalmadı. Şurayı seçiyorum şöyle. Veriye geliyorum. Gruplandır diyorum. Sütunlar diyorum. Şu şekilde grupluyorum. Şurası gizli olsun. Grafiğim şöyle, grafiği biraz sağa kaydıralım. Tabii grafik şu an görünmüyor. Veri seçten şunları seçmem gerekiyor. Tabii burada bazı çizgiler tekrar ortaya çıktı. Bunları şöyle yok edeceğiz. Şuraya geliyorum. Çizgi yok diyorum. Her birini seçiyorum. Evet. İstediğim oldu.
Şimdi şuraya birkaç formül uygulayacağız. Bunları da diğer hazır grafiğimizden alalım. Şöyle geleyim buraya. Şurayı olduğu gibi kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Şöyle formülleri göstereyim ben. Buradan başlıyor. Yukarı doğru toplaya toplaya gidiyor. Aynı şekilde bu da. Burası ise bölüyor. Formüller. Şimdi hesapla diyorum. Şöyle grafiğimi biraz daha yukarı alayım şöyle. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.